Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızdaki hassas yaşam dengesi ve farklı türlerin gezegenimizin sağlığını sürdürmede oynadığı önemli roller konusunda gerçekten tutkuluyum. Bunun en büyüleyici örneklerinden biri kıyı deniz çayırı ile derin okyanus arasındaki ilişkidir. Deniz otu sığ kıyı sularında yetişen deniz atları, küçük balıklar ve kabuklulardan deniz kaplumbağaları, yunuslar ve dugonglar gibi daha büyük avcılara kadar çok çeşitli deniz türleri için gerekli yaşam alanları olan çayırlar veya yataklar oluşturan deniz ortamında yaşamaya adapte olmuş bir grup çiçekli bitkidir. Deniz çayırları karada kolonize olan ve kara bitkileri haline gelen deniz yosunlarından evrimleşti ve ardından tekrardan okyanusa geri döndü. Sualtı otu olarak da bilinen kıyı deniz otu kıyı ekosistemimizin hayati bir bileşenidir. Ancak rolleri diğer hayvanlar için barınak ve yiyecek sağlamanın çok daha ötesine geçmiştir. Tüm dünyada sığ kıyı sularında bulunur ve bir bütün olarak okyanusların ve gezegenin sağlığında hayati bir rol oynar. Bu bitkiler karada yaşamaya adapte olmuş olan karasal atalardan evrimleşmiştir. Günümüzde Pocinetacea, Zosterosedea, Hydroharitacea ve Simodacea şeklinde 4 aileye ayrılan Alismatales takımında yaklaşık 60 kadar deniz çayırı türü vardır. Deniz çayırları hem tropikal hem de ılıman denizlerde dünyanın her yerinde meydana gelen zengin biyolojik çeşitlilik içeren ekosistemlerdir. Günümüzde yaşayan deniz çayırları ilk olarak yaklaşık 100 milyon yıl önce dinozorların hala dünyayı dolaştığı Kretase döneminde evrimleştiği düşünülüyor. Erken deniz çayırı ataları büyük ihtimalle tuzlu su ortamlarında yaşamaya uyum sağlamış tatlı su bitkileriydi. Zamanla bu bitkiler besin maddelerinin yapraklarından emme, yüksek tuzluluk seviyelerini tolere etme ve kendilerini deniz tabanında tutturma gibi sert deniz ortamında gelişmelerine izin veren özel farklı uyarlamalar geliştirmek zorunda kalmıştı. Deniz çayırının en önemli adaptasyonlarından biri benzersiz kök sistemidir. Deniz çayırı kökleri kum veya çamur gibi yumuşak tortulara tutunabilir ve ayrıca çevredeki sudan besinlerini emebilirler. Bu kök sistemi ayrıca tortuyu stabilize etmeye de yardımcı olur. Erozyonu önler ve çeşitli deniz türleri için önemli yaşam alanları sağlar. Kıyı deniz çayırlarının derinlerdeki yaşamı beslemede ve dünyayı ayakta tutmada çok önemli bir işlevi vardır. Ancak deniz otu sadece okyanus yüzeyindeki yaşamı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda derinleri beslemede de kritik bir görev üstlenir. Haklı olarak bu nasıl çalışır diye sorabilirsiniz. Deniz çayırlarının en önemli işlev ve adaptasyonlarından biri fotosentez yoluyla büyük miktarlarda organik madde üreterek inanılmaz derecede verimli ekosistemler oluşturma yeteneğidir. Deniz çayırı yaprakları ince ve esnektir. Bu da onların güneş ışığını emmelerine ve sualtı ortamının düşük ışık koşullarında bile fotosentez yapmalarına olanak tanır. Böylece deniz çayırları güneş ışığını yakalamada ve onu yapraklarında, gövdelerinde ve köklerinde depoladıkları enerjiyi üretmek için kullanmada inanılmaz derecede etkilidir. Güneşten enerji üretme yeteneği ve diğer birçok deniz türüne besin ve enerji kaynağı sağlamaları deniz çayırlarını ekosistem için bu kadar önemli yapan temel şeylerdir. Bu organik madde daha sonra kıyı ekosistemlerindeki besin zincirinin temeli haline gelir ve çok çeşitli deniz yaşamını desteklemeye devam eder. Deniz otu bitkileri büyüdükçe sudaki karbondioksiti emer ve bunun dokularında depolanacak olan organik karbona dönüştürür. Ama deniz çayırı bitkileri sonunda ölüp ayrıştığında tüm bu organik karbona ne olur? İşin gerçekten de ilginç olduğu yer işte burası. Deniz çayırı artıkları olan ölü bitki materyali parçalandıkça çevredeki suya nitrojen ve fosfor da dahil olmak üzere çeşitli besinler salar. Bu besinler daha sonra okyanus akıntıları ve gelgitler tarafından taşınır ve sonunda bakteriler, plankton ve derin deniz balıkları da dahil olmak üzere bir dizi derin deniz organizmasını destekledikleri derin okyanusa ulaşır. Zamanla bu gömülü organik maddeler modern toplumumuz için birincil enerji kaynağı olan petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara dönüşür. Aslında bilim insanları dünyadaki petrol ve gaz rezervlerinin %70'e varan kısmının milyonlarca yıl önce var olan antik deniz çayırlarından elde edildiğini tahmin ediyor. Görüldüğü gibi deniz çayırları sadece sığ kıyı sularındaki yaşamı desteklemez. Bütün gezegeni devamlı olarak yeni baştan değiştirir. Aslında deniz çayırları ürettikleri organik madde miktarı açısından tropikal yağmur ormanları ile bile rekabet eden gezegendeki en verimli ekosistemlerden birisidir. 2021 yılında yayınlanan bu makale gibi bazı araştırmalar deniz çayırlarının kıyı ekosistemlerinden derin okyanuslara ihraç edilen toplam organik karbon %10'una kadar katkıda bulunabileceğini ve bu da onları derinlerde yaşamı sürdürmek için inanılmaz derecede önemli kıldığını kanıtlamış. Ancak deniz çayırları sadece derinleri beslemekle kalmaz. Bu organik madde okyanusta üretildiği için aynı zamanda küresel karbon döngüsüne de önemli bir katkıda bulunur ve dünyanın ikliminin düzenlenmesine de yardımcı olur. Deniz çayırları görüldüğü gibi iklim değişikliğiyle mücadele için de inanılmaz derecede önemlidir. Bu bitkiler gezegendeki en verimli doğal karbon yataklarından biridir. Atmosferden büyük miktarlardaki karbonu ayırır ve aşağıdaki tortulların içinde depolar. Deniz çayırları dokularında ve altlarındaki tortullarda büyük miktarlarda organik karbon depolayarak atmosferdeki karbondioksiti ayırarak iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye de katkı sağlar. Bu
da doğrudan atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmaya ve iklim değişikliği hızını yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu faydalara ek olarak deniz çayırları tortuyu stabilize ederek dalgaların ve akıntıların etkisini azaltarak kıyı erozyonunu önlemeye de yardımcı olur. Ayrıca sudaki besinleri ve kirleticileri emerek mercan resifleri gibi hassas deniz yaşam alanlarına ulaşmalarını engelleyerek su kalitesini artırırlar. Milyonlarca yıl boyunca deniz çayırları gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ederek bugün gördüğümüz birçok farklı türün ortaya çıkmasını da sağladı. Bugün deniz çayırları tropik bölgelerden Kuzey Kutbu'na kadar dünyanın her yerindeki sığ sularda bulunabilir. Deniz çayırı yaprakları dalgalar kıyıya çarptığında ortaya çıkan enerjiyi emmesi sayesinde kıyıları fırtınalara karşı da koruma sağlar. Deniz çayırlarındaki gelgit balıkçılık faaliyeti genellikle doğrudan insan geçimini destekleyen bir başka küresel faaliyettir. 2018 yılında yayınlanan bu makaledeki araştırmaya göre küresel balıkçılık üretimindeki rollerini sürdürmek ve en üst düzeye çıkarmak için deniz çayırlarının tanınması ve yönetilmesi de gerekiyor. Aynı çalışma okyanuslarda yaşayan halkların balık toplama adı verilen, kişinin dayanabileceğinden daha derin olmayan sığ sularda çıplak elle de dahil olmak üzere temel malzemelerle balık tutma etkinliklerinin ekonomi ve beslenmede çok büyük önem taşıdığını gösteriyor. Suyun ve deniz çayırlarının arasında yürüyerek yapılan bu balık, kabuklu ve omurgasız gibi canlıların toplanması milyonlarca insan için bir gıda kaynağı durumunda. Deniz çayırlarının evrimi dünyadaki yaşamın inanılmaz uyum sağlama yeteneğinin ve organizmaların çevrelerinde hayatta kalmak ve gelişmek için olağanüstü şekillerde evrimleştiğinin bir kanıtıdır. Ne yazık ki deniz çayırı habitatları kirlilik, kıyı gelişimi, iklim değişikliği ve aşırı avlanma dahil olmak üzere çeşitli insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altında. Yani maalesef ki küresel olarak deniz otları hızla azalmakta. Okyanus oksijensizleşmesinin neden olduğu ötrofikasyonu yol açan hipoksi bu ölümlerin altında yatan ana faktörlerden birisi. Hipoksinin tanımının tüplü dalış eğitimleri videolarını bitiren öğrencilerim oksijen yetersizliği olduğunu hemen hatırlayacaktır. Hipoksi deniz çayırlarındaki sülfitlerin istilasını arttırdığından bu durum deniz otunu fotosentez, metabolizma ve büyüme yoluyla olumsuz şekilde etkiler. Beraberinde gelen ötrofikasyon ise deniz otu üretkenliği ile sonuçlanabilecek gelişmiş besin zenginleşmesine neden olur. Ancak deniz otu çayırlarında sürekli besin zenginleşmesiyle aşırı mikroalg, epifit ve fitoplankton büyümesine neden olarak hipoksik koşullar da ortaya çıkar. Bu ekosistemler yok olurken hem kıyı bölgelerinde hem de derin denizlerde yaşamı destekleme yetenekleri de yok olur. Bununla birlikte bazı iklim değişikliği modelleri bazı deniz çayırlarının neslinin tükeneceğini öne sürüyor. Örneğin 2012 yılında yayınlanan bu makaleye göre Akdeniz'de bulunan Posidonia oceanica'nın 2050 yılına kadar neredeyse neslinin tükenmesi bekleniyor. Küresel ısınma bunda başı çekse de kıyı bölgelerindeki turistik yapılaşma, limanlar ve yatların koy koy gezerek attığı çapalar her defasında denizi taradığı için büyük kayıplara yol açıyor. Merkezi tonozlu Şamandıra gibi bazı basit önlemlerin en azından bu yat ve tekne trafiğindeki hasarın önüne geçebileceği bir gerçek. Ama maalesef ki her alanda olduğu gibi bu alanda da bilgili olanların yetkisi, yetkili olanların bilgisi yok. Belki bu video sizin bakış açınızda da farklı değişiklikler sağlamış ve denize girerken onlara karşı duyduğunuz korkunun biraz olsun önüne geçmiştir. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızdaki yaşamın karmaşıklığı ve birbirine bağlılığı beni sürekli hayrete düşürüyor. Bu inanılmaz ekosistemleri ve gezegenimize sağladıkları hayati hizmetleri korumanın, onları inceleyerek gelecek nesiller için yaşatmanın bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Genel olarak deniz çayırları hem deniz hem de kara ortamlarına çok çeşitli faydalar sağlayan inanılmaz derecede önemli ekosistemlerdir. Bir dahaki sefere kumsala gittiğinizde veya tekneyle gezdiğinizde kıyı deniz çayırlarının su yüzeyinin hem üstünde hem de altında yaşamı sürdürmede oynadığı önemli rolü takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Deniz çayırının derinleri beslemede ve dünyaya sürdürmede oynadığı önemi anlayarak bu hayati ekosistemlerin gelişmeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olabiliriz.